Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle şahane bir saç bandı modeli paylaşacağım. Hem saç bandı olarak hem de pantolon üzeri yani kemer olarak kullanılabilir bir örgü modeli. Gördüğünüz gibi farklı bir görüntüye sahip. Şöyle bağcıklarına, uçlarına da birer tane fıstık örüp hem ütüledim, bir tane kendim yaparak sizlerle böyle ütülü halini de görün istedim. Şimdi malzeme bilgisini vererek başlamak istiyorum. Hava bugün biraz kapalı. Normalde açık havaları tercih ediyorum. Örgünün rengi, netliği daha belli olduğu için ama sabırsız olduğum için de ertelemek istemedim. Bu saç bandı modelini de sizlerle bir an önce paylaşmak için videoyu çekip sizlerde ürün istiyorum. Hemen renk olarak zaten açık bir renk tercih edeceğim. Kameraya net görünecek bir renk. Şöyle tatlı, çok tatlı bir pembe, soft bir pembe. Yine koton bir iple çalışacağım. Tığ numaram yine 2,5 milim. Elime rahat gelen en iyi numara olduğu için bunu kullanıyorum. Siz daha ince bir saç bandı istiyorsanız, yani daha dar en olarak daha 2 milim tığla da örebilirsiniz. Eliniz çok sıkıysa bu ideal. Daha da sıkıysa, daha geniş olsun istiyorsanız da 3-3,5 milimle de bu saç bandını yapabilirsiniz. Şimdi evet, hem arkada görünsün, saç bandımı düzelttim, hem de birlikte bir tane daha örmeye başlayalım sizlerle. Şöyle ilk önce uzunca 130 adet zincir çektim ben. Tam kendi yaptığım ölçülere göre tarifini vereceğim. Siz daha uzun yapmak istiyorsanız şu kısım, gördüğünüz şu üçgen, her bir motif için 5 zincir fazla çekerek yapabilirsiniz. Yani 130, şu dilimleri, üçgen dilimleri 25 adetten oluşuyor. Benim 130 zincirle başladım. 25 adet üçgen olan şu dilimleri oluşturdum. Siz 26 isterseniz 135, 27 yapmak isterseniz 140, yani her bir dilim için 5 zincir fazla çekerek bu saç bandını ya da kemer olarak kullanacaksanız pantolon üzeri aksesuar için de daha fazla, her motif için 5 zincir ekleyeceksiniz. Ya da daha küçük çocuklar için de yapmak isterseniz 130 değil, örnek veriyorum 24 dilimden şu üçgen dilimleri oluşuyor. 24 dilimden 125, 23 dilimden 120, her bir dilim için 5 zincir eksik çekerek bunu ayarlayabilirsiniz. Ben zaten bunun matematiğini hesaplayarak yaptım sizlere kolaylık olsun diye. Şimdi ben bunun için 130 zincir çekeceğim. 130 zincirimizi çekelim. Evet, 130 adet zincirimizi çektik. Hemen tığımı, hiç ipimi dolamadan, şu değil yanındaki zincir içerisine bir sık iğne, yani 129. zincir içerisine bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincir içerisine bir yarım trabzan, sıradakine ikili trabzan ve dördüncü zincirimizin içerisine şöyle tek kanadını alıyoruz. Bakın, üstte kalan tek kanatlarına batarak burada da üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilk üçgen olan bu dilimimizi oluşturduk. Şimdi hemen 1, 2, 3, 4, 5. zincir içerisine tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincir içerisine şöyle kaydırma ilmeğiyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Hemen dördüncü zincirime bir sık iğne, üçüncü zincirime bir yarım trabzan, ikinci zincirime ikili trabzan, ilk çektiğim zincir içerisine de üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde üçgen dilimler oluşturarak ilerliyoruz. Şimdi hemen bunu yine ne yapıyoruz? Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. zincir içerisine yine kaydırma ilmeğiyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki hemen zincir içerisine bir sık iğne, sıradaki zincire bir yarım trabzan, sıradaki zincire ikili trabzan ve son zincir içerisine de 3 seferde çıktığımız üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Hemen 1, 2, 3, 4,
5. zincir içerisine yine kaydırma ilmeği ile kapattık. Bakın bu şekilde üçgen dilimlerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Bir tane daha göstereceğim. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki zincire bir sık iğne, sıradaki zincir içerisine yarım trabzan, sıradakine iki seferde çıkıyorum. İkili trabzan, en son zincir içerisine iki kez tığıma ipimi dolayıp 3 seferde çıktım. Üçlü trabzan yapıyorum. Ve ne yapıyoruz? Sayıyoruz. 1, şöyle en son battığımız zincir içinden sonraki zincirden sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Yani arada 4 zincir kalıyor. 5.'yi biz bunu kapatıyoruz kaydırma ilmeğiyle. Şimdi sonuna kadar bunu yapacağız. Toplamda 25 üçgen dilimimiz oluşacak. Son zincir içerisine kadar örüyoruz. Sonrasında yine tekrar birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, sonuna kadar yaptım. 25. dilimimizi, motifimizi 1, 2, 3, 4 son zincir içerisine kapattım. 1, 2 zincir çektim. Yine şöyle göstermek istiyorum. Tam şu karşısına denk gelecek ilk trabzana, ilk zincir dalına yine kapattım. Bunu da burada tam uç noktada 2 zincirlik bir boşluğumuz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine bir sık iğne, bir yarım trabzan, bir ikili trabzan, sonuncusuna da 2 kere dolayıp 3 seferde çıktım. Üçlü trabzanı yapıyorum. Yine karşılıklı bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın burada hemen karşısına denk gelen bu tek dalına yine batarak kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sık iğne, bir yarım trabzan, bir ikili trabzan, sonuncusuna üçlü trabzan yapıyorum. Yine bakın diğer modelimizin buraya batmıştık. Tam şu ortasına batmıyorum ben. Şu tek dalına yine dışta, yani zincirimizin tek kanadına batarak yine kaydırma ilmeğiyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sık iğne, bir çakma sık iğne, yani yarım trabzan, sıradakine ikili trabzan, sonuncusuna da üçlü trabzan yapıyorum. Yine karşısına bu tarafta battığımız zincirin hemen burada tek dalına, şu orta noktasına da batabilirsiniz ama ben şu tek dallarına batarak ilerliyorum. Daha ortası düz bir şekilde gidiyor. 5 zincir çektim. Burayı da yine sonuna kadar arkadaşlar karşısına 25 dilim üçgenimizi yapacağız. 25 tane sonuna kadar ilerleyelim. Evet, şimdi sonuna geldim. Bakın burada hemen şu kısımdan yine ekliyorum. Bitirdik. 25 üçgen dilimimizi bu tarafa da yaptık. 1, 2 zincir çektim. Yine hemen şu sıradaki, yani şu bu tarafa kalan dilimimizin bu içerisine kaydırma ilmeği yapıyorum. Yani zincir tepelerine şöyle tek dalları kaydırma ilmeği ile yukarıya çıkacağım. Tam tepeyi bulduğumuzda bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde yukarıya çıktım. Hemen bu tarafına, sol tarafına kalan şu sık iğnenin iki dalı içerisine sık iğne ile geçiş yaptım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve bu taraftaki yine bakın sık iğne içerisinin iki dalına birden sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum.
yine bu dilimimizin şu sol tarafta kalan sık iğne içerisine tam tepeye denk gelmiyor. Yani onu anlatayım size. Şöyle 5 zincir çektim. Bakın tepe noktasına değil, bu kısma değil, tam şu sol tarafta kalan ilk sık iğnemizin iki dalına birden bu şekilde bağlantı noktaları oluşturuyoruz. Sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Yine 5 zincirlik ördüğümüz zinciri buraya bağladık. Şöyle şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Sonrasında yine devam edeceğiz. Evet, sonuna kadar bu tarafı yaptık. 5 zincirli oluşturduğumuz bağlantılarımızı araya şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi tığıma dolayıp hemen şu üçgen motifimizin en sondaki dördüncü şu zincire, yani üçlü trabzan yaptığım kısma bir ikili trabzanla bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şimdi hemen yine aynı şu iki zincirle oluşturduğumuz, bakın tam tepedeki bu boşluğa geçiş yaptım. Buraya yine ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen sıradaki burada nasıl bu üçgen motifimizin tam dibine bir tane batmıştık. Şimdi buradaki dibine de bir tane batarak geçiş yaptık. İkili trabzan. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen karşı taraftaki motifimizin yine sol tarafına kalan ilk sık iğnemizin iki dalına, tepesine birden bağladık. Bu şekilde bir uç noktası oluşturduk. Şimdi yine bu tarafta da beşer zincirle oluşturduğumuz bağlantı noktalarımızı hemen şöyle yine üçgen motiflerimizin kenar kısımlarına doğru bağlayarak 5 zincirlik boşluklarımızı oluşturalım. Bu kadar. Yine diğer başa kadar aynı şekilde örüyoruz. Saç bandımızı şuraya kadar yine örelim. Aynı işlemi burada da yapacağız. Sonra en son kenar kısımlarını ve bağcıklarını yaparak aşamalarını tamamlamaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bakın tekrar bu tepeye, son tepeye geldim. 2 3 4 aynı burada yaptığımız işlemi burada da yapacağız. Yine bu tam üçgen motifimizin dibine bir tane ikili trabzan, 1 2 3 4 zincir çektim. Yine bakın burada da iki zincirli bir minik bir boşluk oluşturmuştuk. Yine buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı noktaya yine ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4. Hemen yine dip noktasına batıyorum. İkili trabzan yaparak tam dibine batalım. Yine üçgenimizin dibine denk gelsin. Şu noktaya batabiliriz. Evet. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen tam şu noktaya birleştiriyoruz. Bakın aynı işlemi burada da yaptık. Şimdi hemen direkt bu 5 zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine bir sık iğne ile geçtim ve bir yarım trabzan, bir tane ikili trabzan, tekrar bir tane 3 seferde çıktım. Üçlü trabzan, yine aynı eksi, yani ikili trabzana düşürüyoruz, yarım trabzana düşürüyoruz, sık iğneye düşürerek bu şekilde kenarlarını örüyoruz. Yine hemen sıradakine sık iğne ile geçiş yaptım. İlk sık iğnemi yaptım. İkinciyi yarım trabzan, hepsini birlikte çekiyorum. Üçüncüyü bir kez dolayıp iki seferde çıkıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Dördüncüyü iki kez dolayıp 3 seferde 2 2, bakın çıkıyorum, üçlü trabzan yaptım. Tekrar bir sefer doluyorum. İkili trabzan yapıyorum yanına. Yani bir önceki başlarken ne yaptıysak
arttırarak eksilterek devam ediyoruz. Yine bir kez doladım, yarım trabzan ve en sona yine sık iğne ile kapattım. Diğerine geçtim, bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Hemen bir kez dolayıp yarım trabzan yaptım. Bir kez doluyorum, ikili trabzan yapıyorum. 2 kez doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Yine aynı eksilterek iniyoruz. İkili trabzan, yarım trabzan ve en son yine sık iğne ile kapatıyoruz. Sık iğne ile başlıyoruz. 5 zincirlik bu hemen boşluğun içerisine sık iğne ile kapatıyoruz. Bu kadar. Bu şekilde öreceğiz. Yani çok basit. Bir kez daha gösteriyorum. Sık iğne ile başladım. Bir sık iğne, bir yarım trabzan. Hemen yanına 2 seferde çıktım. İkili trabzan. Hemen yanına 2 kez doluyorum. 2 2 çıkarak 3 seferde çıktım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir kez doladım. İkili trabzan, 2 seferde çıktım. Tekrar yanına bir kez dolayıp hepsini birlikte çekerek yarım trabzanımı yaptım. En sonuna yine bir sık iğne ile kapattım. Sıradakine geçtik. Bu şekilde kenar kısmını arkadaşlar örüyoruz. Şu 4 zincirle oluşturduğumuz şu 5 yuva yuva yani buralara farklı dolacağız. Buraya kadar aynı işlemi yapalım. Son üçgen motifimizin ara kısmına kadar aynı ördüğümüz gibi örerek devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın buraya geldim. 5 tane 4 zincir oluşturduğumuz tam uç noktadaki boşluklara yine aynı şekilde bir fark yok. Sadece bir sık iğne, bir yarım trabzan. Burada 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapmadan hemen bir yarım trabzan, bir sık iğne, bir sık iğne, bir yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan. Farkı sadece bir tane üçlü trabzan yapıyorduk diğer kenarlarında. Burada direkt şöyle 2 tane ikili trabzandan sonra yarım trabzanımızı yapacağız. Sonrasında yine sık iğne. Farkı sadece bu bir tane üçlü trabzanımızı yapmıyoruz. Yine hemen buraya bakın, bir sık iğne ile geldim. Tam 3. 4 zincirlik boşluğumuz tam tepeye bir yarım trabzan ve bir tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra 50 adet zincir çekiyorum. Buradaki bağcığımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50 adet zincir çekelim. Çektim 50 adet zinciri. Şimdi eğer siz bunu pantolon üzeri aksesuar olarak, hani kemer olarak kullanacaksanız bu bağcığı daha da uzun yapabilirsiniz. Uzun olması daha güzel, güzel bir görüntü. Saç bandı olarak ördüğüm için benim ideal boyutta bu bir bağcık oldu. 50 adet zincirimi çektim. 1 2 3 4 5. zincir içerisine şöyle çektiriyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Tığıma ipimi bir kez dolayıp aynı boşluğa 4 tane şöyle çektirdim. Fıstığımı hepsini birlikte çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı yere kaydırma ilmeği ile kapattım. Ve sıradaki hemen zincirimizden kaydırma ilmeği yaparak sonuna kadar devam edelim. Bu zincir üzerine sadece ucuna şöyle bir fıstık oluşturdum. Evet, sonuna kadar geldim. Buradaki trabzan tepemizin şu iki dalına da bir kaydırma yapıyorum. Ve ilk trabzanımı yapmıştım, ikili trabzanımı. Şimdi ikinci ikili trabzanımı yaptım bu boşluğa. Yarım trabzan ve sık iğne ile yine kapattım. Bu şekilde yine sıradaki boşluğa bir sık iğne, bir yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan. Bu 5 boşluğu da aynı şekilde dolduruyoruz. Bir yarım trabzan, bir sık iğne. Yine son boşluğumuza geçtik. Bir sık iğne, bir yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, bir yarım trabzan. Yine tekrar sık iğne ile sonlandırıyoruz. Aynı şimdi bakın, bu sadece 5 kutuyu 4 zincirle oluşturduğumuz
5 kutucuğu aynı bu şekilde bir sık iğne, bir yarım trabzan, 2 ikili trabzan ve yine yarım trabzan, bir sık iğne ile kapattık. Şimdi yine bakın karşılıklı bu üçgen motiflerimizin aralarına geçtik. Beşer zincirlik yaptığımız bu aralara hemen yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bir sık iğne, bir yarım trabzan, bir tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan. Bu karşıda yaptığımız aynı burada da uygulayacağız. Yine aynı ikili trabzana düşürdük. Yarım trabzan, bir tane, hepsinden birer tane, bir de sık iğne. Yine diğerine geçtik. Bir sık iğne, bir yarım trabzan, bir tane ikili trabzan, iki kez doluyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine yanından aynı şekilde bir ikili trabzan, bir yarım trabzan ve sık iğne ile kapattım. Bu tarafı da aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bakın saç bandımızın modeli ortaya çıkmaya başladı. Aynı şekilde sonuna kadar gelelim ve sonra yine bu kısımda da başta aynı burada ne yaptıysak aynısını yapacağız arkadaşlar. Buraya geldiğimde yine şu tam orta noktaya geldiğimde yine tekrar birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın yine buraya kadar geldik. 5 tane 4 zincir oluşturduğumuz bu başa da aynı işlemi uygulayacağız. Yine göstereceğim. Yeni başlayanlar ya da örgüye yeni öğrenenler için bir sık iğne yaptım. Buraya yine bir yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan yapıyorum yine buraya ve yarım trabzan ve bir sık iğne ile kapattım. Sıradakine geçtim. Bir sık iğne, bir yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan, böyle trabzanlarımızı iki seferde çıkarıyoruz. İkili trabzanlarımı, yarım trabzanı hepsini birlikte sık iğneyi hiç ipimi dolamadan direkt yapıyorum. Şimdi tam orta noktaya geldim. Bir sık iğne yaptım. Bir yarım trabzan. İlk ikili trabzanımı yaptığımda burada bir bağcık daha oluşturacağız. Yine 50 zincir çekiyoruz. Aynı baştaki bağcığımız gibi 50 zincirle geriye sardırarak burada eğer yeni başlayanlar varsa burada yaptığımız bağcığın aynısını burada da yaparak yine sonuna kadar kaydırma ilmeğiyle gelelim. Yine sonuna kadar geldim. Burada trabzanımın şu üst tarafta görünen iki ilmeğine bir kaydırma yapıp kapattım. İkinci ikili trabzanımı yine yapıyorum. Bir yarım trabzan, bir sık iğne. Bu baştaki bağcığımızı da yaptık. Kalan iki kutumuzu da yine bir sık iğne, bir yarım trabzan, iki tane ikili trabzan, bir yarım trabzan ve bir sık iğne. Bir sık iğne, bir yarım trabzan, iki tane bu şekilde ikili trabzanımı yaptım. Tekrar bir yarım trabzan, sonu bir sık iğne ile kapattım. Burada saç bandımızı tamamladık. Hemen şurada dip noktasına yine bir kaydırma ilmeği ile kapatıyorum. İpimi kesiyorum ve temizleyeceğim ipimi arkadaşlar. Saç bandımızı tamamladık. Bir ütü hemen yapıp tekrar videonun kapanışında birlikte olalım. Evet arkadaşlar bakın kapanış için birlikte saç bandımızın ütüden sonraki son halini sizler de görüyorsunuz. Çok güzel, çok muazzam, muntazam bir örgü modeli. Şahane. Şöyle iki rengini de açmak istiyorum. Hava bir kapanıp bir açıldığı için de renk, ışık bazen farklılaşıyor arkadaşlar ekranda. Örnek yani yapım aşamasında. O yüzden kusuruma bakmayın. Benlik bir sıkıntı değil. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.